Dostlar selamünaleyküm. Suriye'de çok sıcak bir gelişme var. Çok önemli bir son dakika var. Onu değerlendirmek için şöyle hızlı bir video çekip hemen yayınlamak istedim. Bugün az önce Suriye lideri YPG ile anlaştıklarını açıkladı. Yani artık YPG konusu yavaş yavaş kapatılıyor. Zaten uzun zamandır biliyorsunuz, bunu kanalda da konuşmuştuk önceki kanalımızda sansüre uğramadan önce. Suriye yönetimi YPG ile bu işi savaşmadan çözmeye çalışıyordu. Çünkü farklı dengeler var. Onlar da elbette bu işi silahla bitirebileceklerinin farkındalar. Eğer ki Suriyeli muhalifler Esad'ı devirdikleri o ilk gazla ülkenin direkt doğusuna yönelselerdi işler çok farklı boyutlara gelebilirdi. Yani askeri anlamda almak çok zor değildi orayı. Özellikle Türkiye'nin desteği olduğu sürece YPG'nin hiçbir şansı yoktu. Türkiye sadece ve sadece topçu desteği ve insansız hava aracı desteği sağladığı zaman bu iş biterdi çok kısa bir zamanda. Ama bazı dengeler var. O zamanlar bu işi Amerika'ya rağmen yapmak gerekiyordu. Amerika da buradan elbette kolayca hemen çıkmayacak. O yüzden Suriye yönetimi o zamandan beri çok mantıklı bir iş yapıyor. YPG'yi masada bitirmeye çalışıyorlardı. Şimdi de anlaşmanın yapıldığı duyuruldu. 8 maddelik bir anlaşma yaptılar. Önce maddelere kısaca bir bakalım, ondan sonra genel bir değerlendirme yaparız. Birinci madde diyor ki dini veya etnik kökenine bakılmaksızın tüm Suriyelilerin temsil ve siyasi katılım haklarının liyakate dayalı olarak sağlanması. Bu zaten çok genel bir madde. Hani çok bir şey ifade etmiyor işin açıkçası. Zaten yeni kurulacak olan devleti bu tarz değerler üzerine inşa edecekler. Bunu bu dönemde yapılacak olan her anlaşmada, her açıklamada zaten tekrar duyacağız. Yani bunun aslında konumuzla çok da bir alakası yok. O yüzden ikinci maddeye geçelim. Kürt toplumunun Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olarak tanınması ve anayasal haklarının garanti altına alınması. Zaten Suriye yönetiminin böyle bir şeyle kavgası yoktu. Yani Arap, Türkmen, Kürt, Nusayri, yeni Suriye yönetiminin insanların inançlarıyla ya da kimlikleriyle çok bir kavgası yok. Hatta hiçbir kavgası yok. Yani o yüzden zaten Suriye'deki Kürtler orada anayasal haklarını elde edeceklerdi. Suriye'de yaşayan herkes anayasal haklarını elde edecek. Çünkü Ahmet El-Şara ve yönetimi gerçekten oyunu çok akıllıca oynuyorlar. Ve daha önce bunu söylemiştim. Muhtemelen bu işin arkasında fikir babası olarak Türkiye duruyor. Çünkü Erdoğan'ın siyaset tarzı şu an birebir şekilde Suriye'de uygulanıyor. Erdoğan da bu ülkede gücü bu şekilde aldı sonuçta. Hepiniz biliyorsunuz o süreçleri. Şu an Şara tam olarak onu yapıyor. Kimseyi ürkütmeden, kimseyi incitmeden önce ülkedeki düzeni bir sağlamanın derdinde ve bu süreçte zaten Kürtlerin ya da herhangi farklı bir etnik grubun dışlanması diye bir şey söz konusu olamaz. Ki zaten dediğim gibi yeni Suriye yönetimi gerçekten çok kapsayıcı bakıyor olaya. Yani bu madde zaten olacak bir şeyi anlatıyor. Yani insanların kavgasının olmadığı bir meseleyi çözmüş oluyor. Üçüncü maddeye bakalım. Tüm Suriye topraklarında ateşkes. Bu kıymetli. Çünkü gerçekten Suriye'nin şu an savaşmaya değil, Suriye'nin şu an yeniden ayaklanmaya ihtiyacı var ama bir yanda ülkenin doğusunda YPG varken bu işin olması çok mümkün değildi. Ya da ülkenin batısında Esad artıkları bulunurken orada huzurun sağlanması ve ülkenin yeniden inşa edilmesi çok mümkün değildi. Bütün ülkede şu an ateşkes ilan edilmesi gerçekten değerli. Diğer maddeye bakarsak sınır geçişleri. Bence en önemli madde bu. Sınır geçişleri, havaalanları, petrol ve gaz sahaları dahil olmak üzere Kuzeydoğu Suriye'deki tüm sivil ve askeri kurumların devlet yönetimi altında bütünleştirilmesi. İşte bakın olay bu. Bu madde YPG'nin özellik hayallerinin bittiğini gösteren madde. YPG'nin orada tek bir derdi vardı. Kuzeydoğu Suriye'deki özellikle petrol ve doğalgaz sahalarını elinde tutmak. Bakın burada sınır geçişlerinden bahsediyor, havaalanlarından bahsediyor. Yani bununla birlikte bütün devlet kurumlarından bahsediyor aslında. Buraların tamamını devlete veriyorlar. Bunda bir sıkıntı yok. Ama özellikle petrol ve doğalgaz sahalarının devlete iade edilmesi çok önemli. Çünkü şu an YPG'nin buralar dışında bir kaynağı kalmadı artık. Trump bunlara zırnık koklatmaz. Bunlar da bunun farkındalar ve buna rağmen petrol ve doğalgaz sahalarını Suriye devletine teslim ediyorlarsa bu işin artık bittiğini gösteriyor. Yani artık özellik gibi hayaller yok. Yerle bir oldu. Zaten Türkiye şu an siyasi hamlelerle PKK'yı bitiriyor. Bir yandan Suriye'de de YPG bu şekilde bittiği zaman özellik gibi hayaller tamamen tarihin tozlu raflarına kalkar bu saatten sonra. Diğer maddeye bakalım. Yerinden edilmiş tüm Suriyelilerin devlet koruması altında memleketlerine geri dönmesinin sağlanması. Bu madde Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Çünkü Türkiye'deki Suriyelilerin bir kısmı Kuzeydoğu Suriye'de yaşayan Suriyelilerdi. Ve YPG hakim olduğu sürece bu insanların oraya dönme şansı yoktu. Döndükleri zaman neyle karşılaşacakları belli değildi. Bir terör örgütünün yönettiği bir bölgeye siz ailenizle gitmek ister misiniz? Elbette istemezsiniz. Onlar da istemiyorlardı. Şimdi bu anlaşmanın yapılması ve bu anlaşmadan sonra elbette yeni Suriye yönetiminin güvenlik güçleri o bölgelere dağılacak. Bunun yapılmasından sonra buradaki insanlar da gönül rahatlığıyla gidebilecek. Aynı şekilde Suriye'nin içinde de Kuzeydoğu Suriye'den göçmüş insanlar var. Araplara falan çok zulmettiler oralarda. Onlar tekrar memleketlerine dönebilecekler. Yani bu hem Türkiye'deki mülteci sorununu hem de Suriye'nin kalkınmasını gerçekten olumlu yönde etkileyecek bir madde. Diğer maddeye bakalım. Suriye'nin Esad'ın kalıntıları ve güvenliğine ve birliğine yönelik tüm tehditlerle mücadelesini desteklemek. Yani bundan sonrasında Esad'ın kalıntılarına karşı birlikte hareket edeceğiz diyor. Aslında çok da bir önemi yok bunun. Sadece şu yönden önemli. Esad'ın kalıntıları YPG'nin kontrol ettiği bölgelere kaçamayacak.
Bu anlaşma bu maddeden sonra eğer bu madde uygulanırsa. Değerli olan tek şey bu. Yoksa Esad'ın kalıntılarıyla Suriye'nin yönetimi baş edemiyor değil. Çok hızlı bir şekilde temizlik yapabiliyorlar. Şu an mesela geçen Laskiye'de saldırıyı yapan teröristlerin tamamı dağlara çekilmek zorunda kaldı. Şehirlerdeki operasyon bitti. Yeni Suriye yönetimi artık dağlara operasyon yapmaya başladı. Yani bu maddenin kıymetli olmasının sebebi şu. Bunlar artık Kuzey Suriye üzerinden Irak'a kaçamazlar. O yol tamamen kapanmış oldu. Bu yönden önemli. Diğer madde. Bölünme çağrılarını, nefret söylemini ve anlaşmazlık çıkarma girişimlerini reddetmek. Bu biraz da anlaşmayı garanti altına almak için konulmuş bir madde. Çünkü eğer ki bu fitne çıkaran insanlar devam ederlerse bu anlaşmalar hiçbir şekilde yürürlüğe giremez. O yüzden bu madde de önemli. Son olarak da uygulama komiteleri yıl sonuna kadar anlaşmayı yürürlüğe koymak için çalışacak. Şimdi bak burada şöyle bir şey var. Eğer ki bu anlaşmanın maddeleri uygulanabilirse gerçekten çok güzel. Şu an YPG artık bitmiş oluyor. Ama şu madde yani uygulama komitelerinin yıl sonuna kadar anlaşmayı yürürlüğe koymak için çalışacak olması insanda bir soru işareti oluşturuyor. Yani bu YPG'nin kendine zaman kazanmak için koydurduğu bir madde de olabilir. Toparlanmak için uğraşıyor olabilirler. Veya kendilerine bir destek bulmak için uğraşıyor olabilirler. Bu zaman kazanma çabası anlaşmayı olumsuz yönde etkileyebilir ama dediğim gibi bunu süreç içerisinde göreceğiz. Bana derseniz ki senin şahsi görüşün ne? Ben zaman kazanma çabası olsa bile bunun başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Suriye yönetimi dediğim gibi çok akıllı oynuyor. Ve muhtemelen oradaki yönetim şu an Türkiye ile sürekli dirsek temasında. Yani evet, bu maddede bir risk var. Ama bu sorun oluşturur mu derseniz deneseler de yapamazlar gibime geliyor. Yani bu 8 maddeye baktığımız zaman şu an gördüğümüz şey YPG'nin artık fiilen bitmiş olması. Bundan sonrasında bir kısmı devlet kurumlarına yerleşir ve oralarda asimil olurlar giderler. Yani erirler o potada. Ya da bakarsanız Ahmet Yaşar'a orada bir sürpriz yapar. Tamamen oraların kontrolünü ele geçirdikten ve YPG'yi Batı'nın gözünde değersizleştirdikten sonra bir bakmışsınız Ahmet Yaşar'a bunları derdest etmiş. Olur mu? Evet, olabilir. Yani yeni Suriye yönetiminin siyaset anlayışına bakarsanız bu ihtimal de var ama bunun da olacağını zannetmiyorum. Dediğim gibi şu an muhtemelen YPG silah bırakacak, kendini feshedecek. Ardından oradan bazı isimler devlet kurumlarına yerleşecek veya işte siyasette etkin olarak görev almaya başlayacaklar. Teröre bulaşmış çok pisliğe bulaşmış isimler ve PKK ile ilişkili isimler, yurt dışından gelmiş olanlar ülkeyi terk edecekler ve bu iş burada çözülecek gibi görünüyor. Yani bu anlaşma evet çok olumsuz tepkiler de aldı. Çünkü bugüne kadar bir savaş verildi. Bu savaşın sonunda zafere bu kadar yakınken bir yere verilmiş, bir noktaya verilmiş taviz gibi göründü bu. Ama taviz değil. Gerçekten çok akıllı oynuyorlar. Orada bir savaşla buraları alıp da binlerce, on binlerce şehit vermenin bir anlamı yok işin açığı. Böyle alabiliyorsanız en güzeli bu şekilde almak. Ki zaten şu an Suriye'nin burnunun dibinde bir İsrail tehdidi var. Suriye yönetiminin biraz daha temkinli davranmasının en büyük sebebi bu. Şu an İsrail orada herhangi bir grubu koruma bahanesiyle Suriye'ye müdahale etmek için hazır bekliyor. Ve Suriye yönetimi biliyor ki şu an ona karşı koyabilecek durumda değiller. Önce bir ülkenin toparlanması lazım. O yüzden diyorum bu anlaşma gerçekten hayırlı olduğu gibi görünüyor. İnşallah zamanla takip edeceğiz. Özellikle yıl sonuna doğru bu işin ne olacağını göreceğiz hep birlikte. Bundan sonrasında Türkiye'den bu konuyla ilgili gelecek tepkiler önemli. Ve o tepkileri bile takip ettiğimizde aslında anlaşmanın işe yarayıp yaramadığını, başarılı şekilde ilerleyip ilerleyemediğini hep birlikte göreceğiz inşallah. Allah'a emanet olun.